Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda erkeklerin terk etme nedenlerini 7 maddede anlatacağım. Bir erkeğin sizi sevdiği halde bile terk etmesine neden olan bu hataları her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor. Söyleyeceklerimi farklı yönlere çekmeden empatiyle dinleyen kadın arkadaşlar bu konuda ciddi bir ilerleme gösterip erkeklerin çatışmacı yönlerini açığa çıkarmadıkları için hem saygı duyulacaklar hem de günün birinde aldatılmakla baş başa kalmamış olacaklar. Konuya geçmeden önce YouTube canlı yayınlarım devam ediyor arkadaşlar. Yayınlarda konu anlatımı ve soru cevap yapıyorum. Bunları kaçırmamak için YouTube bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Geçelim bir erkeğin sizi sevdiği halde terk etmesine neden olan 7 davranışa. 1. Hayatınızdaki erkeğe güçlü gözükmek için kadınsı yumuşaklığınızı gizlemeniz ve onu yok saymanız. Değerli arkadaşlarım, günümüzde güçlü kadın imajı oluşturulurken erkekten hiçbir şekilde yardım beklemeyen ya da ona asla ihtiyaç duymadan hayatını devam ettiren kadın olmak akla geliyor. Ama bu kesinlikle yanlış bir varsayımdır. Bir erkeğin erkek gibi hissetmesi için ilişkide ihtiyaç duyulduğunu bilmesi ve hayatındaki kişinin o kadınsı yumuşaklığını görmesi gerekiyor. Bazen geçmişte yaşadığınız olumsuz durumlar bilinçaltınızda kodlandığından dolayı kimseye güvenmemeniz için sizi baskı altına alabilir ve yumuşak olmanın taviz vermek olduğunu zannedebilirsiniz. Ama bu kesinlikle yanlıştır. Kadınsı yumuşaklığa sahip olmak, erkeksi davranmaktan ve erkekle mücadele etmekten uzak durmak anlamına gelir. Siz fark etmeseniz de özel alanınızda bulunan bir erkeğin size zarar vereceğine dair bilinçaltınızda bir kabullenme varsa, kadınsı yumuşaklığınızı sergilemekte zorlandığınız için her şeyi kendi başınıza yaparken aynı zamanda erkeğe katı davranışlarda da bulunabilirsiniz. Bu tarz hareketler seven erkeğin bile zamanla sizden uzaklaşmasına ve kendisine ihtiyaç duyduğunu bildiği birine kapılmasına neden olabilir. Bu videoda söyleyeceklerimin tümünü dinlemeden asla tek bir maddeye göre değerlendirme yapmayın arkadaşlar. Geçelim bir sonraki maddemize. 2. Sizi sürekli yarı yolda bırakacağına dair güvensizliğinizi ona yansıtmanız ve ilişki güzel giderken sizden ayrılıp ayrılmayacağını ölçmek için onu denemeye çalışmanız. Değerli arkadaşlarım, hayatınızdaki erkeğe güvenmediğinizi ne kadar çok gündeme getiriyorsanız size karşı o kadar mesafeli olduğunu göreceksiniz. Sizden günün birinde ayrılacağına inanıyorsanız zaten ilişki için yapmanız gerekenleri tam olarak yapmayacaksınız demektir. İlişki için kendinizden vazgeçmeniz ne kadar yanlışsa sadece sembolik olarak bazı şeyleri yapmanız ve her şeyi erkekten beklemeniz de o kadar yanlış olacaktır. Bu konuda kendi içine dönemeyen ve kendi olumsuz davranışlarının erkeği arada bıraktığını düşünmeyen kadınlar genel olarak erkeği suçlayarak sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyorlar. Ama tüm ilişkilerinde benzer şeyleri yaşayabiliyorlar. Bu yüzden erkeğin sizde oluşturduğu bir güvensizlik yokken erkeği zorlayarak, sınırlarını ölçmeye çalışarak yapacağınız her deneme onu kaybetmenize neden olacaktır. Mesela ben ona sürekli hakaret edersem benden ayrılır mı acaba? Beni seviyorsa hakaret bile etsem bu şartta beni bırakmaz demek tamamıyla psikopatça bir davranış olacaktır arkadaşlar. Bir erkek kendine saygı duymayıp bu tarz durumlarda hala ilişkide kalmaya devam ediyorsa bu kendine yapacağı en büyük saygısızlık olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden özellikle yalnızlığına ve kimsenin yanında uzun süre kalmayacağına inanan kadınların bu noktada kendilerini değerlendirmesi gerekiyor. Yoksa seven erkekleri bile kendilerinden uzaklaştırıp pişmanlık yaşamaları da olasıdır. 3. Erkeğin kendine göre olumlu yaptığı ve size açıklamaya çalıştığı şeyleri bile size zarar verecek olumsuz eylemler olarak görmeniz ve göstermeniz. Değerli arkadaşlarım, hayatınızdaki erkek sizin için olumlu şeyler yapmaya çalıştığında onu desteklediğinizi göstermezseniz daha fazlasını yapmaya çalışmayacağı gibi size daha fazla öfkelenecek ve yaptığınızın aynısını size yaşatmak için fırsat kollayacaktır. Bu yüzden erkekler yaptıkları olumlu şeyleri desteklemeyen, hatta daha da vahimi, sen benim için ne yaptın ki modunda takılan kadınları ciddi manada nankör ve bencil olarak gördükleri için sadece üstün gelmek için o ilişkide kalmaya devam ediyorlar. Sonuçta da sevseler bile vazgeçme noktasına gelebiliyorlar. Bu yüzden empat olmayan kadınlar sen onu öyle yaptın ama asıl amacın buydu diyerek erkeğin olumlu davranışını bile farklı yere çekme eğiliminde olduklarından dolayı erkeklerle sadece güç mücadelesine girdikleri için sağlıklı ilişkinin oluşması da mümkün değildir arkadaşlar. Tabii ki yanlış anlaşılmasın, tüm suçlu kadınlar anlamında bir şey söylemiyorum. Söylediğim şeyler bu tarz davranışları gerçekleştiren kadınlar içindir.
Geçelim diğer maddemize. 4. Sürekli anlaşılmadığından şikayet eden ama erkeği de asla dinlemeyen kadınlar. Değerli arkadaşlarım, kadınsal doğanız gereği anlaşıldığınızı bilmeniz elbette çok önemli ama erkeği anlamaya çalışmayıp da beni asla anlamayacaksın tarzında her şikayetiniz erkek tarafından bir saldırı olarak algılanacak ve sizi cezalandırmak için konuşmamaya başlayacaktır. Süreç bu şekilde devam ettikçe belki de öfkenize hakim olamayacaksınız ve onu yaralayacak hamleler yapmaya başlayabileceksiniz. Sonuçta bunu kaldıramayan erkek tek derdi anlaşılmak, beni neden hiç anlamaya çalışmıyor diyerek bencil olduğunuzu düşünecek ve sizi sevse bile ayrılmayı düşünecektir. Şunu unutmayın arkadaşlar, yok sayıldığınız yerde nasıl ki kalmak istemiyorsanız erkekler de kendilerini dinlemeden yargılayan kadınlarla birlikte kalmak istemezler. Geçelim diğer önemli maddemize. 5. Mutsuzluğunuz onunla alakalı olmasa bile tüm mutsuzluğunuzun kaynağı erkekmiş gibi davranmanız. Değerli arkadaşlarım, özellikle içinde bulunduğunuz olumsuz durumlar erkekle alakalı olmasa bile sizin yanınızda ne kadar sabit kalacağını ölçmek için onu sorunları çözmemekle suçlarsanız, hatta işe yaramaz olarak gördüğünüzü ısrarla söylerseniz o erkek kendini bir hiç olarak gördüğünüz için daha agresif ve mutsuz olacaktır. Onunla alakası olmayan sorununuz düzelene kadar sürekli ona yüklenirseniz ve sizi terk etmeyeceğine emin olana kadar onu ısrarla taciz ederseniz böyle bir erkek sizi çok seviyor olsa bile yanınızda kalmaya devam etmeyecektir. Bu yüzden bir erkeği yaralayabileceğiniz noktaları iyi biliyorsanız bu noktada onu asla denemeyin. Çünkü geri dönüşü de olmayabilir. Onunla alakasız bir durumda bile ona kötü davranmayı, hatta aşağılamayı kendinize hak olarak görüyorsanız, sizin için yaptıklarını size minnet ettirmek için yaptığına dair söylemler geliştiriyorsanız aslında onu kaybettiniz demektir. Sorunlarınızı bir şekilde aşarsınız elbet ama onun ruhunda açtığınız o yaraları onarıp eskisi gibi olmanız mümkün olmayabilir arkadaşlar. Geçelim diğer maddemize. 6. Verdiği sözde durmayan, asla özür dilemeyen ya da yaptıklarından dolayı ciddi bir pişmanlık yaşamayan kadınlar. Özellikle erkeği geçmişte yaraladığı ve tekrar yaşanmayacağına söz verdiği halde aynı şeyleri tekrar yapan kadınlar erkekler tarafından saygısız olarak görülüyorlar. Erkekler sizler gibi her konuda değil de daha çok önemli konularda verilen sözlere daha çok dikkat ediyorlar arkadaşlar. Ve verdiğiniz söze aykırı davranışlarınızdan dolayı size güvenmemeye başlarlar. Hatta ciddiyet durumu varsa ciddiyetlerinden vazgeçme potansiyelinde bile olabilirler. 7. Kendini asla göremeyip sadece erkeği suçlu gören kadınlar. Değerli arkadaşlarım, ilişkide her iki tarafta da mutlaka sorun oluyor. Kendini mükemmel zannetmek ciddi bir narsistlik alametidir. Özellikle hayatındaki erkeği manipüle etmek ve sürekli özür diletmek için devamlı sorunlu olduğundan bahseden ama aynı konularda asla dikkatli olmayan, hatta kurallar sadece erkek için geçerliymiş gibi davranan kadınlar seven erkekler tarafından terk edilebilirler. Sürekli geliştirilmeye çalışılan ve sorunun tek kaynağı gösterilen erkekler kendilerini kabul edecek ve sürekli manipüle etmeyecek kişileri hayatlarında görmek istedikleri için ayrılmayı tercih edebilirler. Değerli arkadaşlarım, bu söylediğim 7 davranışı uygulayan kadınların sağlıklı bir erkekle sağlıklı bir ilişki yaşaması mümkün olmayacaktır. O yüzden bu hataları lütfen yapmayın. Sorunu kendileri haricinde her yerde arayan kadınların da yalnızlığa aşık kadınlar oldukları da aşikardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.